Çoğumuz hayatı bir tür maskeli balo gibi yaşarız. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerinde, düzenli hatta kusursuz görünür. Ama ya içeride? İçeride bir şeyler sızlar, bir şeyler eksiktir ve bir şeyler yanlış hissettirir. Peki bu döngüyü nasıl kırarız? Hangi sihirli formülle gerçek dönüşüme ulaşabiliriz? Mesele yeni bir kişisel gelişim kitabı okumak, bir motivasyon videosu izlemek ya da renkli kalemlerle yapılacaklar listesi hazırlamak değil. Gerçek büyüme kendimize yalan söylemeyi bıraktığımız anda başlar. Korkuyu mantık kılıfına uydurduğumuz, kaçınmayı sabırla karıştırdığımız, içsel uyuşukluğumuzu dinginlik diye sunduğumuz o anı bıraktığımızda. Hiç fark ettiniz mi? Ne kadar sık kendi kendimize maskeler takıyoruz? Sosyal medyada gürültülü ama gerçek hayatta sessiz kalan o versiyonumuzla yüzleştik mi hiç? Ya o sürekli ertelediğimiz hayaller? Tembellikten mi kaynaklanıyor acaba bunlar? Aslında hayır. Kaynağı çok daha derinlerde. Denemeden önce başarısız olacağımıza dair verdiğimiz o kesin kararda gizli. Kendimize henüz hazır değilim deyip duruyoruz. Oysa gerçekte ya olmazsa korkusuyla donup kalıyoruz. Neden sürekli düşünüyor, en ufak bir adımı bile atmadan önce zihnimizi bir labirente çeviriyoruz? Bu bilgelikten değil, başlamanın getireceği belirsizlikten. Ya şöyle olursa, böyle olursa gibi ihtimallerden duyduğumuz o derin korkudan kaynaklanıyor. Bir uçurumun kenarında durup kalmak gibi adım atmamak bize kendimizi güvende hissettirse de aynı zamanda ayaklarımızı betona gömmüş oluyor. Güvenliği sessizlikle, konforu durgunlukla, kendini korumayı kendine zarar vermekle karıştırdık maalesef. Çocukluğunuzda susturulan, hayalleri gerçekçi bulunmayan, öfkesi çirkin addedilen yanlarınız hala orada, derinlerde bekliyor. Bu içsel sessizlik sizi bilge biri yapmadı, sadece uyuşturdu ve uyuşukluk bir barış hali değildir. O sesi kısılmış bir acıdır ve bu acı er ya da geç kendini gösterecektir. Kaygılarınızla, bırakamadığınız bağımlılıklarınızla, nedenini anlamadığınız halde sabote ettiğiniz ilişkilerinizle gösterecektir. Eğer derinlerde bir yerlerde bir şeyleri tamir etmeden sürekli bir kurtarıcı rol oynamaya çalışıyorsak, sevilemeyeceğimize inanmışızdır. Ve bu yanılsamalar bizi gerçek potansiyelimizden alıkoyan görünmez kafesler inşa eder. Peki bu illüzyon kafesinden nasıl kurtuluruz? Bu acı gerçekle nasıl yüzleşiriz? Gerçek büyüme nazik bir dokunuş değildir. O tam teşekküllü bir ruhsal inşaat projesidir. Yıkar, yakar, kökten sarsar ve sizi savunmasız bırakır bazen. Tıpkı bir orman yangınını kontrol altına almak gibi alevleri söndürmek için tam ortasına girmemiz gerekir. Kenarından dolaşarak yapamayız bunu. Aynaya baktığınızda gördüğünüz o çelişkilerle dolu versiyonunuzla yüzleşmekle başlar. Hırslı ama korkak, yetenekli ama potansiyelini yaşayamayan, dışarıya karşı gürültülü ama iç dünyasında sessiz olan o kişiyle. İşte bu yüzden acıdan kaçarak iyileşemeyiz. Onu açık gözlerle, titreyen ama açık bir kalple adımlayarak aşabiliriz. Çünkü gerçek büyüme cesur olmayı beklemekle değil, zaten cesurmuş gibi hissederek başlar. Kendinizi bir nehirde yüzmeye ikna etmek gibidir. Suyun soğuk olduğunu bilerek içine atlamalısınız. Elleriniz titrese de, sesiniz kısılsa da, içinizden bir ses hazır değilsin diye fısıldasa da yolunuza devam etmelisiniz. Korku bir duvar değil, aşılması gereken bir yol, açılması gereken bir kapıdır. Hayalini kurduğunuz yaşam kusursuzluğun ötesinde değil, dağınık olmaya, rahatsız hissetmeye ve gerçek olmaya istekli olmanızın diğer tarafındadır. Güven bir ön koşul değil, bir yan üründür. Bu hayatta kimse sizi içine düştüğünüz çukurdan çekip kurtarmayacak. Hayatımız, seçimlerimiz, acılarımız ve geçmişimiz bizim sorumluluğumuzdadır. Bunların hiçbiri bizim suçumuz olmayabilir ama onlardan iyileşmek ve arınmak tamamen bize bağlıdır. Kimse size hazır olduğunuzu söylemeyecek. O adımı atmak sadece size kalmış. Peki bu her şeye rağmen ilerleme nasıl gerçekleşir? İyileşmek eskiden olduğumuz kişiye dönmek değil, daha bilge, daha uyumlu, tamamen yeni biri olmaktır. Bu her gün yeni bir tohum ekmek gibidir. Kusursuzluk yerine şimdiki anı, konfor yerine netliği, anlık zevkler yerine disiplini seçmek demektir. Bu seçimler dışarıdan bakıldığında gösterişsiz, hatta bazen sıkıcı bile görünebilir. Şekerli bir şeyler yerine salata yemek, saatlerce ekran kaydırmak yerine yürüyüşe çıkmak, rahatsız edici bir konuşmadan kaçmak yerine onunla yüzleşmek,
Sesiniz titrese bile bir sınır koymak ve ona sadık kalmak gibi şeyler. Dışarıdan bir havai fişek gösterisi gibi görünmese de içeride sessiz, gürültüsüz bir devrimdir bu. Her gün, her an eski benliğinizle, sizi geride tutan alışkanlıklarınızla savaşırsınız. Kendinizi inşa ettiğiniz bu süreçte geçmişinizin, travmalarınızın, size verilen etiketlerin, hatta en kötü anılarınızın toplamı olmadığınızı fark edersiniz. Yeniden denemeye karar verdiğiniz o mikro saniyelerde var olursunuz. Sürekli düştüğünüz bir çukurdan kurtulmaya çalıştığınızı düşünün. Her seferinde tekrar denemeye karar verdiğiniz o an, kimliğinizi de sil baştan yazmaya başladığınızı hissedersiniz. Her gün daha güzel bir yolu seçerek, sessizlikte bile yeni bir tuğla koyarsınız. Böylece adım adım sadece alışkanlıklarınızı değiştirmekten çok daha fazlasını yapmış olursunuz. Yeni bir içsel gerçeklik inşa edersiniz ve bu gerçeklik dış dünyaya da yansımaya başlar. Etrafa yaydığınız enerji değişir ve insanlar size farklı davranmaya başlar. Onlar değiştiği için değil, siz değiştiğiniz için olur bu. Enerjiniz keskinleşir, bakışlarınız odaklanır, standartlarınız yükselir. Bir zamanlar üzerinizde güç sahibi olan şeyler yavaş yavaş etkisini yitirir. Artık eski benliğinizle pazarlık yapmayı bırakırsınız. Herkesi kurtarmaya çalışmayı, sizi yanlış anlamaya kararlı insanlara kendinizi açıklamayı bırakırsınız. Artık dram peşinde koşmaz, seçilmek için yalvarmazsınız. Zaten içinizde taşıdığınız onayı dışarıda aramazsınız. Kendinize ait olmayan beklentilerin bir kolajı olmaktan çıkar, kendi kimliğinizin ressamı olursunuz. Ölü bitkileri sırf sevgi verdiniz diye yeşermelerini umarak sulamayı bırakırsınız. Aşkın fedakarlık olmadığını ve huzurun bir gösteri olmadığını anlarsınız. Gerçek büyüme bir geminin nihayet limandan ayrılması gibi tam bir özgürleşme hissi verir. Sırf ait olmak uğruna kendinize ihanet etmeyi bırakırsınız. Huzuru korumak için sizi inciten şeylere gülmeyi de bırakırsınız. Uyuşukluğunuzu güç olarak adlandırmayı bırakırsınız. İçinizdeki ateşi kucaklarsınız. Bu ateş sizi yanlış yerlere götüren köprüleri yıkar. Sadece hayatta kalmak için inşa edilmiş versiyonlarınıza veda etme cesareti verir. Kendi ışığınızı gören, onu kısmanızı istemeyen gerçek insanlarla tanışana kadar bir süre yalnız yürümeyi göze alırsınız. Bu süreç zorlayıcı olabilir. Kalbiniz yeni standartlarınızın ağırlığını taşırken sızlayabilir. Eski yaşamınız geri dön. Burada her şey çok daha kolaydı diye fısıldayabilir. Fakat kolay olanın sizi asla gururlandırmadığını, tanıdık olanın sizi özgürleştirmediğini, konforlu olanın sizi asla uyandırmadığını hatırlarsınız. Bu yolculuğa birilerini etkilemek için başlamadınız. Onay kazanmak için de. İçinizdeki kadim ve inkar edilemez bir şey fısıldadığı için seçtiniz. Bende çok daha fazlası var. Daha fazla hissetmek, daha fazla deneyimlemek, daha fazla yaşamak ve daha fazla olmak için. Ve şimdi bunu talep etmeye hazırsınız. Yarın değil, mükemmel olduğunuzda değil, nihayet iyileştiğinizde değil, şimdi. Çünkü şimdi sahip olduğumuz tek şeydir. Bu gerçeği hatırladığınızda erteleme ölür. Her gün ilham dolu ve motive hissetmenize de gerek kalmaz. Çünkü ilk adımı atmak için bunlara ihtiyaç duymazsınız. Netlik beklemeyi bırakır, harekete geçersiniz ve netliğin hareketle kazanılan bir şey olduğunu fark edersiniz. Güven beklemeyi bırakır, güvenin tekrarların kalıntısı olduğunu anlarsınız. Korku dolu bir şekilde ortaya çıkıp yine de yaparak kazandığınız bir şeydir bu. Acının geçmesini beklemeyi bırakır, onu yanınızda taşırsınız ve böylece acının değil, durağanlığın düşman olduğunu anlarsınız. Acı yüzleşildiğinde güce dönüşür. Korku adı konulduğunda yakıta dönüşür. Direnç kucaklandığında dayanıklılığa dönüşür. Evet, bütün bunlar sadece bir motivasyon konuşması değil. Bu ayağa kalkma ve geriye bakmadan yürüme kararıdır. Kalem artık elinizde ve sayfalar da bomboş. Bu yeni sayfalara öyle gerçek, öyle sarsılmaz şeyler yazın ki gelecekteki benliğiniz onu okuduğunda size şunu fısıldasın. Nihayet en sonunda buradasın.